Sevgili dostlar, yapacak olana kolay gelsin, yiyecek olana afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve bize güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Çay kaynıyor. Evet, çayımız hazır. Buyurun gelin. Bugün size harika bir poğaça yapacağım. Rengarenk olacak ve çok güzel olacak. Şimdi bunun malzemesi için şöyle 2 tatlı kaşığı, 3 tatlı kaşığı şekerim var. Sonra 1, 2, 2,5 tatlı kaşığı şekerim var. Pardon, tuzum var. Şöyle bakın, bir bardak sütüm var. 1 bardak yağım var. 2 yemek kaşığı sirkem var. 2 tane, pardon, 1 tane tabii açabilirsem mayam var ki açacağım. Sevgili dostlar, hakkınızı helal edin. Bazen unutuyorum işte. 10 gramlık mayam var. Sonra 2 tane de yumurtam var. Dostlar, yeni ailemizdeki Cemile'mizin boyu uzun. O yükseklere koyuyor. Şimdi ben bunun sarısıyla beyazını ayırıyorum. Böyle güzelce ayırıp sonra da elimi yıkadığımda görüşürüz dostlar. Evet. 2 bardak ılık süt, su. Ki hamurumuz ılık olsun ki çabuk mayalansın dostlar. Çabuk mayalamanın tek yolu bu. Sonra şimdi böyle güzelce bunu malzemelerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Sonra da aldığı kadar un koyacağız. Bu fincanımız ortalama 1 bardak. İki, 3, 5 bardak koyalım, bir karıştıralım, bakalım ne olacak sevgili dostlar. Şöyle bir karıştıralım. Sevgili dostlar, 7 bardak un aldı ama sizin yumurtanızın, bardağınızın, yani büyüklüğü, unumuzun kalitesi değiştirebilir. Siz de kendinize göre yani kullanın. Sevgili dostlar, makinemiz yoğurdu. Makinede biraz emeğimiz geçsin. Biz de tezgahımızın üstünde güzelce bir şöyle yoğuralım. Şöyle içinde iyicene bir sıyıralım. Kabımızı şöyle azıcık yağlıyorum ki hamurumuz yapışmasın. Çünkü biraz cıvıkça bir hamur oldu. Hani ele yapışmayan ama yine de biraz bakın böyle yapışkan bir hamur oldu. Şöyle yapalım. Etrafına şöyle güzelce bir ki hamurumuz ne yapmasın? Etrafına da yapışmasın. Böyle olsa böyle harika bir poşetim var. Bunu sütlaç yerine kullanıyorum ve üzerinde güzel bir bezle örttüğümde harika olacak. Sevgili dostlar, hamurumuz gayet güzel mayalanmış. Şöyle alalım üstünden. Şimdi de şöyle azıcık şey ettikten sonra olmuş, çok güzel olmuş hamurumuz. Şöyle. Şimdi ne yapacağız? Bezelerimizi inşallah yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4 yapalım. 5 tane mi aldın?
Yani şimdi 5 taneyi alalım. Gamsıza çivi çakmışlar, nerem tıkır diyor demiş. Hayranım böyle gamsızlara. Şeye tut kız. Çocuk. Ha, tamam. Kaç tane? Neyse biraz da fazla kaldı. Bunu da bakarız çaresine. Bazlama. Evet, bunu da bazlama yaparız. Halil Paşa'ma. Ha, şöyle üstünde örtelim dostlar. Bu şekilde bu mayalanırken biz de başka işlerimize bakalım. Tepsi mayası. Sevgili dostlar, şöyle birazcık. Çiçeğin nerede? Çiçeğim Boca'ya gitmiş. Bakın bu şekilde alıyoruz. Bezelerimizi şöyle birazcık şöyle açıyoruz. Sevgili dostlara, Mersin çok sıcak. Hem de inanamayacağınız kadar çok sıcak. Onun için ne yapıyorum? İncecik giyiyorum. Bunlar çok hoş. Siz de sıcaklarda ince giyinin. Bu kadar yeterli. Böyle bu büyüklükte 5 tane açacağız sevgili dostlar. Sevgili dostlar, yağımızı erittik, şöyle ısıttık güzelce bir. Ondan sonra biraz tereyağı, biraz çiçek yağı. Şöyle güzelce iyicene bir yağlayacağız hamurumuzu. Şöyle bol yağlayalım ki hamurumuz birbirine yapışmasın. Böyle tel tel güzel olsun. Şöyle kenarlarına kadar lütfen yağlayalım. Yağdan korkmayalım. İsteyen arasına istediğini koyabilir. Ama ben bir şey koymak istemiyorum. Çünkü yaz günü çok ağır oluyor. Bakın bu şekilde yapıyorum. İkincisini de yağlıyorum. Böyle 5 tanesini de bu şekilde yağlayacağım Allah izin verirse. İşte bunu da koyuyoruz. Son olarak üstüne yağ koymuyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu güzelce bastırıyoruz bu şekilde. Açmaya çalışacağız Allah izin verirse. Dostlar, gücümüzün yettiği kadar. Bakın bu şekilde çevire çevire açacağız. Şimdi de biraz da merdane yardımıyla açacağız tabii ki de. Şöyle bir de ters yüzünü çevirelim ki dostlar, alttakinin da ne olduğunu görmemiz lazım. Şu şekilde de yaparak yani hepsinin aynı şekilde olduğunu görmek lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle tepsimizin içine alıyoruz hamurumuzu. Şöyle biraz alttakiler geri çekildi. Ne yapacağız? Şöyle elimizle tekrar tepsimize büyüklüğünde şöyle yapa genişleteceğiz Allah izin verirse. Tepsimizin büyüklüğünde genişletelim. Beklesin bu biraz. Oturacaktır. Şimdi bu böyle beklerken biz tekrar şurada hazırlamış olduğumuz hamurlarımızı ne yapalım? Açalım. Bu kadar yeterli. Hamur. Sevgili dostlar,
Gözüm her şeyi görmüyor ama bazı şeyi de çok çabuk görüyor niyeyse. Evet. Acaba burası niye kesilmedi? Bakın böyle kesiyoruz. Ama şöyle açıyoruz tabii ki de. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bakın. Şöyle. Şöyle. Şöyle koyuyoruz. Bakın. Şöyle koyuyoruz. Kayıt ve yayındasınız Leyla Hanım. Öyle mi? Hadi bakalım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sonra bunu şöyle üzerine koyuyoruz. Yine biraz yağ masrafımız var ama dostlar, ne yapalım? Güzel bir şey yiyeceksek de Kat kat ve tel tel olacak. yani yakışanı yiyelim diyorum ben. Kaç ekmek koydun şimdi? 3. Bak 3 tane. Hı. Şimdi şunları da yağ. Bakın dostlar, bu şekilde. Ben koca tezgaha sığmadım yine. Yine ben koca tezgaha maalesef sığamadım. Çünkü sana diyor ki şu alanı kullan. Ben de gidiyorum ta oralara kadar koşturuyorum. Şimdi kızımın dediği alanı kullanmaya karar verdim gene. Bakın bu şekilde yapıyorum. Ve bu kadar yeterli diyorum ve şimdi böyle bir kesiyorum. Böyle bir kesiyorum. Böyle kesiyorum. Dostlar, hem zevkli hem de gerçekten güzel bir şey çıkacak ortaya. Ben bayılıyorum böyle hamur işi yapmaya. İnşallah siz de seversiniz ve çocuklarımıza zevkli poğaçalar yaparsınız. Şimdi bu Baklavanın şekilde nasıl açıldığını merak ediyorsanız, baklava yufkası nasıl açıldığını merak ediyorsanız kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın. benim sevgili takipçilerim, Beğenmeyi, sevgili abone dostlarım. olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Olurlar inşallah. Şimdi hemen şöyle alıyorum. Şuradan geçiriyorum. Şöyle. Bakın dostlar, şu şekilde şöyle yapıyorum. Bakın hemen alttan geçiriyorum. Şöyle yapıyorum. Hep alttan dostlar. Bu şekilde geçiriyorum ve şu şekilde yapıyorum. Şu şekilde aralarını dolduruyorum. Hem kolay hem de gerçekten çok zevkli. Çocuklarımıza harika. Denize, severek, pikniğe giderken. Değil mi anne? evet, zevkle yiyebilecekleri harika bir. Bence misafir kabul ederken hava atmak için çok güzel. Bence de. Hava atarım ben. Vay, yetenekliyim derim ama bende yok. Vay. Neyse, ben böyle bir hava atacak olursam. Şimdi bu şekilde dursun bakalım. İşimize devam. Şimdi yağlamış oldu burada. Şimdi de onlara geldi sıra. Gene aynı mı yapacaksın? Yok.
Şimdi de yine böyle kesiyorum. Şimdi böyle duracak ama görünüşü farklı olacak. Şu şekilde yapıyoruz. Şöyle büküyoruz. Şöyle bakın şu şekilde harika bir görünüm sağlıyoruz. Ters mi çevirdin hamuru? Evet, hamuru ters çeviriyoruz tabii. Ha, onu söyle. Bakın şu şekilde. Bir tane daha göster. Şimdi böyle yaptık ya dostlar. Böyle çeviriyoruz. Tersine. Sonra bakın şöyle kıvırıyoruz ve harika bir görünüm elde ediyoruz. Şu şekilde koyacağız Allah izin verirse. Şöyle şimdi geriye kaldı bir tane hamurumuzun biri arttı. Canımız sağ olsun. Onu da hallederiz. Bakın. Bunu da buraya yerleştirdik mi? Ne yapıyoruz? Tepsi mayasına bırakıyoruz dostlar. Bu da bize sevgili dostlar, şöyle 2 yemek kaşığı kadar süt koyuyorum üstüne ki hem biraz zenginleşsin hem de böreğimizin üstü böyle böreğimizin dedim işte börek değil sevgili dostlar. Poğaçamızın üstü böyle güzel olsun diye. Pırıl pırıl olsun diye bakın bu şekilde güzelce her yerine değecek şekilde ne yapıyoruz? Sürüyoruz. Şimdi doğruca fırına. Sevgili dostlar, yapacak olana kolay gelsin, yiyecek olana afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve bize güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. çay kaynıyor. Evet, çayımız hazır. Buyurun gelin.